Hücre iki bölüme ayrılıyor. Sitoplazma ve nükleus. Sitoplazmayı da kendi içerisinde bölümlere ayırırken zarlı ve zarsız organeller olarak ayırıp tanımlamıştık ve şimdiye kadar organelleri ifade etmeye çalıştık. Şimdi bu kısım kolaydı. Kısmen daha zor olan ikinci bölüme geçiyoruz. Çekirdek ve diğer bölümler. Nükleus, nükleosun yapısı ve özellikleri, hücre siklusu ve bölünmeler, mitoz ve bayoz bölünmeleri anlatmaya çalışacağız. Nükleosun içerisine girdiğimizde bir nükleus çekirdek kılıfı, nükleus zarfı diye bir kavram bahsedeceğiz. Nükleer por kompleksi nedir? Ökromatin, heterokromatin kavramları üzerinde duracağız. Nükleolusun, çekirdekçiğin özellikleri ve görevleri. Yavaş yavaş konularımız zorlaşmaya başlıyor. Dikkatinizi toplayın, sakinleşin, temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra da hücre siklusu, bunların özellikleri, fazları, G1, S ve G2 fazının özellikleri, hücre döngüsünün kontrol noktaları, siklinler ve siklin bağımlı kinazlar. Buraları anlatmaya çalışacağız. Yani yavaş yavaş bir hücrenin yapısı, döngüsü, hayat hikayesi nedir, neler oluyor onları ifade etmeye, toparlamaya çalışacağız. En sonunda üreme demiştik, canlılığın ortak özelliklerinden bir tanesi. Canlı var olan özelliklerini bir sonraki nesle aktarmak ister. Mitoz bölünme ve mayoz bölünmeler ile hücrenin çoğalması, canlının çoğalması gibi konulara bakacağız. Özellikle de mayoz profaz bir aşamasında bazı dikkat etmemiz gereken kısımlar var. Onları vurgulamaya çalışacağız. Bu ve bundan sonraki birkaç dersimiz zorlayıcı olacak. Lütfen odaklanarak dinlemeye çalışırsanız sizin için daha faydalı ve verimli olacağını düşünüyorum. Ökaryot hücreleri prokaryot hücrelerden ayıran temel özellik çekirdeklidir. Çekirdek var mı yok mu? Zaten isim de buradan geliyor. Gerçek bir çekirdeğe, karyoya sahip olan hücreler prokaryo. Gerçek bir çekirdeğe sahip olmayan hücreler diye. Peki çekirdek ne? Görevi nedir? DNA'nın eşlenmesi, DNA'nın kendini kopyalaması, replikasyon dediğimiz olaylar, transkripsiyon, DNA'dan RNA sentezlenme olayları ve RNA'nın işlenmesi çekirdeğin içinde, nükleosta gerçekleşir. Her hücrede standart bir şekilde görünümde sayıda değildir. Oval, yuvarlak, silindirik veya yassı şekillerde olabilir. Genelde hücrenin merkezinde mikroskop altında gördüğümüz bir yapıdır. Evet, bir çekirdek var diyeceğiz ve morfolojisi hücrenin durumu ve yapısına, aktivitesine göre değişiklik gösterebilir. Bazen birden fazla çekirdeğe de sahip olabilir. Örneğin osteoklastlar, kemik yıkan hücreler. Bunlar çok çekirdekli bir yapıya sahiptir. Şimdi çekirdek hakkında böyle bir genel giriş yaptıktan sonra şunu soralım. Çekirdek hangi bileşenlerden oluşuyor? Bir çekirdeği incelemeye başladığımızda elimizde neler var? Çekirdek 4 bölümden oluşuyor. Çekirdek kılıfı. Siz şu ana kadar bu kavramı çekirdek zarı diye biliyordunuz. Artık zar demeyeceğiz, çekirdek kılıfı diye ifade edeceğiz. Çekirdeğin içerisinde DNA diye bildiğiniz bir genetik materyal vardı. Kromatin diyeceğiz. Bu kromatini açacağız. Kromatinin çeşitleri, özellikleri var mı? Çekirdekçik diye bildiğimiz bir bölüm var ve çekirdek matriksi olarak çekirdeği de 4 ana bölümde inceliyoruz. Şu şekil üzerinden bakacak olursak hücre zarı, hücreyi en dıştan saran bir yapıydı ve bir organel olarak tanımladık. Daha sonra sitoplazma geliyordu. Burada tek çekirdekli bir hücre görülmekte. Epitel hücresi, salgı yapan bir hücre görülmekte. Şurası lümen olarak ifade edilebilir. Bu çekirdeğin içerisinde bir bölüm çekirdekçik, nükleolus olarak tanımlanmakta. Burayı ifade ediyoruz. Şöyle bir TEM, Transmission Elektron Mikroskop, geçirimli kesit alıp da incelediğimiz bir elektron mikroskopta çekirdeği görüyoruz. Evet, elimizde ne vardı? En dışta bir çekirdek zarı diye bildiğimiz, çekirdek kılıfı diye tanımlayacağımız bir yapı vardı. Çift zar yapısına sahipti. Bu çift zar yapısı başka hangi organelde karşımıza çıkıyordu? Mitokondride çıkıyordu. Bu anlamda hemen bu benzeşmeleri tanımlayalım. Çekirdek kılıfının içerisinde nükleer geçitler, porlar, kanallar var. Nükleer por kompleksi dediğimiz yapılar var. Bunları ifade edeceğiz. Daha sonra çekirdeğin içerisine girdik. Kalıtım materyali var mı? Evet var. Kromatin diyoruz hepsine. Yalnız dağınık halde görülüyor.
Şurada açık olarak görülen bir bölüm var. Şurada da koyu renkli olarak görünen bir bölüm var. O yüzden kromatini ikiye ayıracağız. Çekirdeğin içerisinde bir bölüm var. Çekirdekçik nükleolus diye ifade ettiğimiz bir bölüm. Buraları tanımlamaya, ifade etmeye, anlamaya, öğrenmeye çalışacağız. Evet. İnterfaz hücresinde, hücrenin interfaz aşamasında nükleus 4 bileşenden oluşur. Nükleer zarf, nükleer kılıf, membran sistemidir. Mitokondrideki gibi dış membran ve iç membrandan oluşur. Bu membran sınırlayıcıdır. Her şeyin geçişine izin vermez. Geçişlere izin veren özel kanallar, boşluklar, delikler, geçitler vardır. Nükleer por denir. Ve nükleosun, çekirdeğin dış zarı granüllü endoplazmik retikulumun membranı ile devamlılık gösterir. Yani dış zar sitoplazmaya doğru ilerledikçe ger olarak karşımıza çıkıyor. İç kısmında ne var? Çekirdeğin iç kısmında kromatin. Kromatini de ökromatin ve heterokromatin olarak ifade ettiğimiz iki farklı bölüm var. Açık olarak görülen bölüm, koyu olarak elektron mikroskobunda görülen bölüm, yani genetik materyali biz bu şekilde iki görünümüne göre iki grupta tanımlayacağız. Çekirdekçik nükleolus ne yapıyormuş? Ribozomal RNA genlerini kodlayan DNA'yı, ribozomal RNA'ları ve proteinleri içeren çekirdek içerisindeki özel RNA sentez yeri olarak ifade edilebilir. Çekirdeğin özel bir bölgesi var. Burada RNA ile ilgili bileşenler yoğun olarak karşımıza geliyor. Hem ribozomal RNA hem de ribozomların üretildiği proteinlerin, RNA'ların ve DNA'ların bulunduğu özel bir alan olarak tanımlanabilir. Nükleoplazma, çekirdek plazması, kromatinin, genetik materyalinin dışında kalan çekirdeğin içerisindeki bu sitoplazmanın sitozol kısmına karşılık gelen organik molekülleri ve sıvı bileşenlerini içeren kısım diye genel olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bunları yavaş yavaş açmaya başlayalım. Çekirdek kılıfı, nükleus zarfı. Nükleus zarfı iki tane zardan oluşuyor. İki nükleus zarı var. Dış zar, iç zar. Zarın hemen altında, iç zarın hemen altında nükleer laminler diye başka bir protein iplik ağı var. Hatırlayınız, hücre iskeletini burada tip 5 filamanlardan, ara filamanlardan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi de çekirdekte bulunan ara lifler, ara filamanlar, hücre iskelet proteiniydi. Bunlardan bir tanesini hemen burada çekirdek zarının iç kısmında görüyoruz. Başka nükleer zarfta nükleer por kompleksleri var. Şurada elektron mikroskobunda boyalı olarak kırmızı olarak ifade edilmiş bu geçitler çekirdeğin içerisine giriş ve çıkış kapıları olarak ifade edilebilir. Mitokondride içeri bir şeyler girerken özellikle tom ve tim denilen özel mitokondri geçit kapıları vardı ya. Bunun gibi özel bir çekirdekten içeri giriş kompleksi diyebiliriz. Nükleus iki zar sistemiyle çevrilidir. Dış nükleer zar, iç nükleer zar. İki zarın arasında bir boşluk vardır. Peri nükleer sisterna dediğimiz, burası da yaklaşık 40-70 nanometre arasında bulunan bir boşluk. İç zar burada görülüyor. Şuradaki şematik diyagramdan devam edelim. İç zar burada görülüyor. İç zarın hemen altında nükleer laminler var. Arada nükleer por kompleksleri görülmekte ve şu şekilde de dış zar dışarı doğru kanalı devam etmekte. Bu neydi? Artık çekirdek zarı şurada bitiyor. Dışarıda granüllü endoplazmik retikulum devam ediyor. Şu aradaki kanal sistemine bakacak olursanız nükleer sisterna bir organel, bir molekül, bir protein burada hiçbir engele takılmadan iki çekirdek zarı arasından granüllü endoplazmik retikulumun lümenine geçiş yapabiliyor. Yani ger ile çekirdek zarı arasında bir engel, bir sınır yok. Birbirinin devamı gibi görülen bir kanal sistemi olarak tanımlanmakta. Bu anlamda şunu diyebiliriz. Granüllü endoplazmik retikulumun zar yapısı nasılsa dış zar buna büyük benzerlik gösteriyor. Ne vardı? Orada riboforin denilen bir protein vardı. Ribozomları buraya bağlıyordu. İşte çekirdek dış zarında da yine riboforinler karşımıza girebilir. Şuradaki elektron mikroskopta da gördüğünüz gibi perisisternar aralık ger lümeni ile ER lümeni ile devamlılık halinde
bulunmakta. Dış nükleer zar ile alakalı başka ne söyleyebiliriz? ER zarına benzer. Üzerinde riboforinler vardır. Bu riboforinler de ribozomların bağlanmasını sağlar. Burada sentezlenen proteinler ER lümenine direkt geçiş yapabilirler. Bunu ifade etmeye çalıştık. İç zarla alakalı farklı ne söyleyebiliriz? Çift tabakalı fosfolipid yapısına sahip iç çekirdek zarının hemen altında nükleer laminler var. Bu nükleer laminlere bağlanmayı, çapalanmayı, tutunmayı sağlayan 60'tan fazla integral protein tanımlanmış durumda. Yani ben bunu pek doğru bulmuyorum. Sadece polar olmayan küçük moleküller geçirgendir diyor ama bakın bu kadar 2 tane zar koymuşsunuz. Araya geçişler için büyük kapılar ve kontrol noktaları koymuşsunuz. Benim mantığıma göre arkadaşım bu çift zardan hiç kimse elini kolunu sallayarak geçemez. Her neye geçeceksen nükleer por kompleksi kapılarını kullanacaksın. Buradan ilerleyeceksin demek geliyor. Polar ve büyük moleküller ise sadece nükleer por kompleksinden geçer diye kitabi bir bilgimiz de var. İç zarla alakalı söyleyeceğimiz iç zarda mitokondrinin iç zarı gibi yoğun bir protein var. Çok farklı 60'tan farklı proteinler var ve bunlar nükleer laminlere bağlanmayı sağlıyorlar diyoruz. Peki nükleer laminler ne? Nükleer lamin veya fibroz lamina iç zarın altında bulunan nükleosa yapısal destek sağlayan ara filamanlar. İpliksi örgü yapısında şuradaki staining taramalı yüzeyi gösteren elektron mikroskobuna baktığımızda bir A şeklinde olduğunu görüyoruz. Laminler tip 5 ara filaman sınıfıydı. Ne işe yarıyorlarmış? Kromatinleri bağlıyorlarmış. Kromatinler için tutunma bölgeleri oluşturuyorlar. Şu şekil üzerinden bakacak olursak dış zar üzerinde ribozomlar var. Arada sisterna boşluk dediğimiz alan. İç zarda özel farklı 60'tan fazla protein var demiştik ve bunlar nükleer laminlere bağlanmayı sağlıyor. Şuradaki sarı protein iplikler, protein çubuklar bu nükleer laminleri tanımlamakta, göstermekte. Bunlar da kromatinlere tutunmalarını sağlıyorlar imiş. Normal lamin organizasyonu DNA replikasyonu için zorunludur. Transkripsiyonun düzenlenmesi için de zorunludur. Yani DNA'yı nasıl tanımlamıştık? Dünyanın en büyük kütüphanesi olarak ifade ediliyor. Şimdi siz bir kütüphanede bir kitap arıyorsunuz. Hangi kitabı nerede bulacağınızı bilemezseniz, hangi gen bölgesinin nerede olduğunu tanımlayamazsanız her seferinde gidip o kütüphanede bütün kitapları arayıp bulamazsınız. Bunu fark ettikten sonra şunu diyoruz. Çekirdeğin içerisinde öyle bir organizasyon, öyle bir kütüphane ve düzenleme sistemi var ki nükleer laminlerde bunlardan bir tanesi. Her kromozomun yeri sabit. Her gen bölgesinin yeri sabit. Çekirdeğin içerisinde kromatin ağ dağınık şekilde diyoruz ya öyle bir şey değil. Belli bir lokalizasyonu, belli bir yeri var. O bölgede ne zaman aktive olduğunu çekirdek bunu bir şekilde organize edip düzenleyebiliyor. Yani her bilgiye istediğiniz an ulaşabiliyorsunuz. Nükleer por kompleksi demiştik. Nükleer geçitler, çekirdek zarından içeri girmeyi sağlayan kapılar. Bunlara bakalım. Şurada bir elektron mikroskop görüntüsünde şuradaki geçitleri özel olarak nükleer por kompleksler olarak tanımlamışlar. Çekirdek ile sitoplazma arasındaki kanallar, kapılar, giriş çıkış yerleridir. Çekirdek ve sitoplazma arasında kontrollü geçişi sağlar. Bu kapının büyüklüğü bir ribozomun 30 katı büyüklüktedir ve 100'den farklı protein bu kapıda görevli, güvenlik olarak bulunmaktadır. Bunlara nükleoporin diyoruz bu proteinlere. Yani ribozomdan çok daha büyük bir yapı çekirdek zarında. Yani siz böyle bir organizasyon yapacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki isteyen istediği gibi çekirdekten içeri girebilir. Bu organizasyon direkt şunu demekti. Çekirdekten içeri giriş mümkün değildir. Bunun için özel güvenlik ve kontrollerden geçmeniz lazım demektir. Biz bunun için çok büyük güvenlik kapıları koyduk diyor sistem. Şurada SEM mikroskobunda baktığınızda bunların bir sepet örgüsü olduğunu görüyoruz. Yani içeri giriyorsunuz,
kimliğinizi, kartınızı gösteriyorsunuz, vizeniz var, girebilir diyorsunuz. Sonra da tek tek aşamalardan, kontrollerden geçerek çekirdekten içeri girişiniz sağlanıyor. Özel bir sepet organizasyonuna benziyor nükleer por kompleksler. Hani döner kapının bile çok üzerinde bir yapıyı ifade ediyor. Maddenin taşınmasında görevli kanallardır. Belli proteinler ve RNA molekülleri özgün olarak tanınıp, seçilip buna göre taşınır. Çekirdekten sitoplazmaya taşıma olacağı gibi sitoplazmadan da çekirdeğe çift yönlü bir taşıma var. Mesela histonlar proteinlerdi. DNA'nın yapısına katılan proteinler idi. Bu proteinler sitoplazmada üretildi, hedeflendi, yönlendirildi, çekirdeğe içeri girecek. Bunun için bir sinyal bilgisine ihtiyaç vardı. Çekirdeğe geldiğinde de nükleer por kompleksleri bunun geçişine kontrollü olarak izin veriyordu. Veya diğer DNA replikasyon ve transkripsiyon aşamasında görevli olan DNA ve RNA polimerazlar, transkripsiyon faktörleri, kesip ekleme faktörleri gibi faktörler sitoplazmadan çekirdeğe, çekirdekten sitoplazmaya çift yönlü bir hareketi, taşınması, transferi söz konusu. Bunu sağlayan yapılar kimmiş? Bunu sağlayan yapılar nükleer por kompleksleri imiş. Şimdi bakalım bir molekülün çekirdeğe girebilmesi için özel bir sinyale ihtiyaç var. Nükleer lokalizasyon sinyali, NLS dediğimiz bir sinyal. Burada bir protein için bu tanımlanmış ve demiş ki sen buna sahipsen çekirdekten içeri girebilirsin. Veya çıkış için de tersi bir sinyal geçerli. Nükleer eksport dışarı taşıma sinyalleri NES olarak tanımlanıyor. Bu da içerideki bir molekülün dışarı doğru taşınmasını sağlıyor. Bakın şurada çift zar yapımız, arada bir nükleer por kompleksi, bunun hemen altında iç zara bağlı nükleer laminler ve çekirdekte görevli olan çeşitli eksportin dışarı taşıyan taşıyıcı proteinler, importin içeri taşıyan taşıyıcı proteinler var. Bir de bunların kargoları yer almakta. İşte nükleer taşıma reseptörlerine bunlara karyoferrin diyoruz. İki tipi var. İçeri doğru sitoplazmadan nükleusa doğru taşıyanlara içeri taşıyan importin, çekirdekten dışarı taşınmasını sağlayanlara da eksportin, nükleustan sitoplazmaya taşınmasını sağlayanlara da eksportin diyoruz. Bakın burada gruplar halinde ifade edilmiş ama ayrıntıya indiğimizde daha da karışıyor. Bazik nükleer sinyallere sahip proteinler importin ile taşınıyormuş. Bunun da bir de kappası, alfası ve betası varmış. Veya mRNA ile ilgili ribozomal proteinler transportin ile taşınıyormuş. Histon bir proteini importin 7 ile taşınıyormuş. Yani her bir taşıyıcı da ayrı, taşıdığı substrat molekül taşıma kargosu da ayrı diyoruz. Benzer durum dışarı taşıma için de geçerli. tRNA'ları veya miRNA'ları farklı taşıyıcı proteinler, farklı eksportinler dışarı taşımakta. Şu şekil üzerinden biraz bakacak olursak elimizde bir tane kargo proteini var. Transkripsiyon faktörü de diyebilirsiniz. Çekirdekte kullanılacak başka bir protein olarak da tanımlanabilir. Neyi var? Nükleer lokalizasyon sinyali. Bu sinyal ne anlama geliyordu? Bu sinyal varsa bu protein çekirdekten içeri taşınacak. İşte bu kimlik kartınız, vizeniz gibi bir durum. Bu varsa hemen bir importin, sizi içeri taşıyan bir güvenlik görevlisi size eşlik ediyor. Bu importin geliyor, bu kargo proteininin sinyal bölümüne bağlanıyor ve diyor ki evet sen benim eşliğimde çekirdekten içeri girebilirsin. Nükleer por kompleksi yapısına girdiğinde de burada da bir sürü farklı hikaye şekilleniyor ve içeri alındığında ayrılıyorlar. Sonra da sinyal kesiliyor. Klasik artık hikayeyi tahmin edebilirsiniz. Importin boşta kalıyor. Importinin nerede olması lazım? Sitoplazmada olması lazım. Geldi, yaptı, görevini bitirdi. Şimdi bu importini dışarı çıkartacağız. Bir GTP proteini vasıtasıyla importin bağlanıyor ve GTP proteini vasıtasıyla dışarı doğru taşınırken 3. fosfat alınıyor, uzaklaştırılıyor RANGET tarafından. Bu fosfatın uzaklaştırılması iki durumu şekillendiriyor. Hemen bunlar ayrılıyorlar. Şuradaki taşıyıcı eksportin RAM proteini 2 fosfatlı kalıyor. RANGTP importin de yine sitoplazmaya taşınmış
ve boşta kalmış yeni bir molekül için devam ediyor. Peki bu RAN-GTP'de içeride olması lazımdı. Bunu sadece bu molekülü içeri taşıyan başka bir importinimiz var. MTF2 dediğimiz, bu da bunu tutuyor, içeri alıyor. İçeri aldığında NTF ayrılıyor ve RAN-GTP kalıyor. Burada bir fosfatımız eksikti. Hop, RAN-GEF buna bir tane fosfat ekliyor ve yeniden aktif bir dışarı taşıma, exportin molekülümüz olarak karşımıza geliyor. Yani bunlar çok karmaşık düzenlemeler, organizasyonlar, sadece çok yüzeyel anlattık ki bu RANGEF de tuttu nerede? Bakın, kromozoma bağlı olarak bulunan bir ara işlemci protein. RANGAP ne? Bu da eksportinin dış yüzeyinde bulunan bir başka protein, fosfataz. Buradaki fosfatı uzaklaştırıyor. Yani sistem çok da basit değil. Siz elinizi kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz. Özel eşlikler gerekiyor ve bir tanenin, tek bir molekülün içeri girişi için yardımcı bir sürü diğer proteinler görülmekte. Bu içeri giriş yollarından bir tanesiydi. Şimdi şuraya bakacak olursak, NFKB, nükleer faktör kappa beta, bir transkripsiyon faktör. Sitoplazmada bulunuyor. Sitoplazmada bunu engelleyen bir inhibitör eleman var. Bu ikisi birlikte sitoplazmada bulunduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Ama dışarıdan, hani hatırlayınız, herhangi bir uyaran geldiği zaman tepki vermeniz gerekiyordu ve hücre içi proteinler burada görevliydi. İşte nükleer faktör kappa için şunu diyoruz: engelleyici bir parça var. Bu parça ayrılıyor. İnhibitör parça parçalanıyor. Hangi yolla parçalanıyordu hatırlayınız? Hücre içinde bir proteini hızla parçalamak istiyorsanız proteozom yolağını kullanmanız lazımdı. Önce bir fosfat takıyorsunuz, sonra 4 tane ubiquitin takıyorsunuz ve buna diyorsunuz ki artık senin işin bitti, parçalanabilirsin diye proteozom yolağıyla bunu uzaklaştırıyorduk. Uzaklaştırdık. Elimizde ne var? Elimizde bir transkripsiyon faktörü ve bu transkripsiyon faktörünün iç bölgesinde de bir uyarı var. Sen beni çekirdekten içeri taşı uyarısı, bilgisi, sinyali, vizesi var. Nükleer lokasyon sinyali dediğimiz ifade buydu. Hemen boşta kalıyor bu. Ana parça, inhibitör parça uzaklaştırıldıktan sonra bu uyarı açığa çıkıyor ve bir importin geliyor. Bu transkripsiyon faktörünü içeri taşıyor. Diyor ki vücutta enflamasyon var, bilginiz olsun bilgisini bu nükleer faktör kappa tanımlıyor. Importin geldi, bunu içeri aldı, ayrıldı. Bir başka taşıma şeklimiz daha var. Yani bu ikinci olası molekül sistemiydi. Üçüncüsü ne? Hani bir moleküle fosfat takıyordunuz ya, kinazlar ve fosfatazlar vardı. Bakın burada da başka bir transkripsiyon faktörü durumu söz konusu. Buna ne yapmışlar? Fosfat takmışlar. Fosfat taktıkları için maskelenmiş. Normal şartlarda bu içeri giremiyor. Ama siz buradaki fosfatı uzaklaştırırsanız, fosfataz ile bu fosfatı keserseniz, bakın hemen burada NLS sinyalimiz boşa çıkıyor, açığa çıkıyor ve importin gelip bu transkripsiyon faktörünü içeri taşıyabiliyor. Yani hücreden içeri taşımanın farklı yol ve mekanizmaları var. Burada da importin ve exportin molekülleri görevli diyoruz. Birazdan devam edelim. Şimdi kısa bir ara verelim. Teşekkür ediyorum.